Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fırın kullanmadan, pandispanya hazırlamadan oldukça pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz kat kat çok lezzetli bir pasta tarifiyle geldim. Her zaman olduğu gibi detaylı malzeme listesini açıklama kısmından görüntüleyebilirsiniz. Tarifimiz için öncelikle kremamızı hazırlayalım. Bunun için uygun bir tencerenin içerisine yarım litre süt ekleyip üzerine 3 dolu yemek kaşığı nişasta, buğday veya mısır nişastası kullanabilirsiniz. 1 dolu yemek kaşığı un ve 4 dolu yemek kaşığı toz şeker ilavesi yapıp pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çırpıcıyla çırpalım. Yeteri kadar çırptıktan sonra tencereyi ocağa alalım ve sürekli karıştırarak muhallebimizi koyu bir kıvam alıncaya kadar pişirelim. Muhallebimiz kıvam almaya başladığında ocağın ayarını kısalım ve bu şekilde pişirmeye devam edelim ki daha sonra kremamızdan un kokusu veya tadı gelmesin. Şimdi hazır olan muhallebimizin üzerine bir paket toz vanilin ilave edip tekrardan güzelce karıştıralım. Ve muhallebimiz artık hazır oldu. Şimdi hazır olan muhallebimizi uygun bir kasenin içerisine boşaltalım. Ve birazcık ılıdıktan sonra üzerini kendisine temas edecek şekilde bir poşet veya streç ile güzelce kapatalım ki soğudukça üzerinde kabuk bağlamasın. Daha sonra tamamen soğuması için bir kenara alalım. Geçelim krep hamurumuzu hazırlamaya. Bunun için uygun bir yoğurma kabı alıp içerisine bir adet yumurta kıralım. Ve üzerine 2 dolu yemek kaşığı toz şeker ilave edip şeker ve yumurtayı bir güzel çırpalım. Şimdi üzerlerine 1 çay kaşığı kadar kabartma tozu ekleyelim. Kabartma tozu şart değil ama eklerseniz krepleriniz daha da yumuşak olur. Ve 1 yemek kaşığı kadar zeytinyağı veya sıvı yağ ilavesi yapıp birazcık karıştıralım. 1 su bardağı dolusu süt ilavesi yapalım. Bu aşamada kullandığım su bardağı ölçüsü 200 mililitredir. Ve 2 dolu yemek kaşığı kakao ekleyelim. Daha güzel renk elde etmek isterseniz dark kakao kullanabilirsiniz. Ve pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çırpalım. Ve elde ettiğimiz karışımın üzerine 1 su bardağından 1 parmak eksik kadar unu eleyerek ilave edelim. Bu aşamada eğer kreplerinizi sade hazırlamak isterseniz un miktarında değişiklik olabilir. Onu da göz önünde bulundurmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi hamurumuzu pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar güzelce çırptım. Şöyle bir spatula ile de kıvamını sizlere gösterdim. Ben hamur dağıtıcı kullanacağım. Yani daha pratik bir şekilde tavaya dökmek için. Ama dilerseniz normal kepçeyle de dökebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şimdi uygun bir krep tavasını ocağa alalım. Ve içerisini yağlamanıza gerek yok. Eğer gerekirse yağlayabilirsiniz. Ve hamuru içerisine ilave edelim. Şöyle her tarafına güzelce dağıtıcı ile dağıttım. Ve tavayı ileri geri hareket ettirerek hamurun her tarafına güzelce yayılmasını sağladım. Hamurumuz zaten çok sıvı bir kıvamda olduğu için tavanın içerisine kolayca yayılacaktır. Ama eğer yayılmazsa bir tarafında kalırsa şöyle kaşıkla üzerini düzleştirebilirsiniz. Hamurun üzerinin rengi tamamen değiştikten sonra hiç beklemeden diğer tarafına çevirelim ve bu tarafını da ortalama bir yarım dakika 1 dakika kadar pişirip tavadan alalım ve geriye kalan hamurumuzu da aynı şekilde pişirmeye devam edelim.
Bu arada tarifimi buraya kadar izlediyseniz, beni her nerelerden takip ediyor iseniz eğer, bulunduğunuz ili, ilçeyi veya ülkeyi yorum kısmında belirtirseniz çok sevinirim. Eğer tarifle ilgili de herhangi bir sorunuz, görüşünüz, öneriniz varsa onları da yorum kısmına yazabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi titizlikle kontrol edip cevaplamaya çalışacağım. Şimdiden değerli yorum ve beğenileriniz için çok teşekkür ediyorum. Hamurun tamamını pişirdikten sonra geçelim kremamızı hazırlamaya. Bunun için önceden pişirmiş olduğumuz muhallebinin üzerine 200 ml ekşi kutu krema ilavesi yapalım ve pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar ortalama 5-6 dakika kadar mikserle çırpalım. Kremamız istediğimiz kıvama geldikten sonra üzerine bir dolu yemek kaşığı kadar bal ilavesi yapalım. Eğer bal kullanmak istemezseniz onun yerine pudra şekeri de kullanabilirsiniz. Bu arada eğer tadı size tatsız gelmez ise, yani yeteri kadar şekerli gelirse hiçbirini kullanmayabilirsiniz. Ben tadına baktım. Şekeri birazcık eksik geldiği için bal ilavesi yapmayı tercih ettim. Dediğim gibi yine de sizler tadına bakıp o şekilde değerlendirme yapabilirsiniz. Şimdi hazır olan kremamızı kreplerimizin üzerine sürüp rulo yapalım. Ve sardığımız ruloları servis tabağının içerisine yerleştirip üzerlerini kremayla kaplayalım ve bu işlemi kreplerimiz bitinceye kadar devam ettirelim. Bu arada eğer daha büyük bir pasta yapmak isterseniz malzeme listesini 2 katına çıkartabilirsiniz. Sonuncu ruloyu da yerleştirdikten sonra pastamızın üzerine krem şanti ile güzelce kaplayalım. Ve hazır olan pastamızı en az 5-6 saat kadar buzdolabında dinlenmeye alalım. Yeteri kadar dinlendirdikten sonra çıkartıp üzerini dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben üzerine kakao serpiştirdim. Ve pastamız artık servise hazırdır. Fırın kullanmadan hazırlayabileceğiniz alternatif tarifler listenizde favori tarif olacağından eminim. Çünkü gerçekten çok lezzetli ve gösterişli bir pasta. Umarım tarifimi denersiniz. Eğer beğendiyseniz bana destek olmak adına videomu beğenebilir, emoji dahi olsa yorum bırakabilir ve de aşağıdaki paylaş butonuna tıklayarak ister sosyal medya hesaplarınızda isterseniz de WhatsApp hesabınızda tarifimi sevdikleriniz ve ailenizle paylaşabilirsiniz. Yepyeni video tariflerimden haberdar olmak adına kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup ve de bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.